Merhaba sayın seyirciler, yeni bir yayınımıza hoş geldiniz. Bugün Almanya'nın Lützerath köyündeki yaşananları anlatacağız. Almanya gündemi bir iki haftadır özellikle Lützerath'ta neler olduğunu, o köyün kaldırılmasına karşı çevrecilerin yaptığı eylemleri tartışıyor. Polis şiddet uyguluyor. Eyalet hükümeti ama mutlaka köyü kaldıracağını ve Enerji Tekeli Erbeği'nin o köyde maden çıkarmaya devam edeceğini söylüyor ve birçok şey tartışılıyor bu köyde. Zeki Gökhan bugün bizimle birlikte. Zeki hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Çevreci, aktivist, Sol Parti üyesi ve kısa bir sürede geçtiğimiz dönem Federal Parlamento milletvekilliği yaptı Zeki Gökhan. Aslında Lützerath neredeyse ikinci evi gibi bir şey oldu. Her gün eylemlerde, sosyal medya üzerinde de paylaşımlarda bulunuyor. Tabii ki Alman kamuoyu ilgili ama Türkiye'li kamuoyu, Türkiye kökenliler bu konuyu pek bilmiyorlar. Zeki Hocam, önce bu Lützerath nerede, olay nedir? Niye bu kadar ülkenin gündemine geldi? Ya severek anlatırım. Lützerath benim bulunduğum bölgeden 50 kilometre uzakta, aşağı yukarı Garfayla-Sweiden'in bölgeye mensup. Evet. Ya buradan işte yani Köln'e herkesin anlayabilmesi yaşından diyorum. Evet, 40 kilometre uzaklıkta bir bölge burası. Küçük bir köy burası. Evet. Yanı başında tabii küçük köyler de var buranın. Lützerath böyle bir yer. Ama Lützerath'ın özellikle son 2,5 yılda bir önemi var. Özellikle iklim adaleti konusunda bir şey oldu. Ciddi bir siyasal mevzi haline geldi. Yani. Evet. Öyle bir özelliği var. Köyün altında maden var değil mi? Yani lignit madeni. Evet. Köyün altında madenlerin çıkarılması konusunda hükümetler karar altına aldı. Bunu biraz anlatabilir misin? Yani o madenin özelliği ne? Neden bu maden çıkarılıyor? Köyün altında 700 milyon ton şu an maden var. 700 milyon ton sabit olarak, bilimsel olarak ispat edildi bu. Evet. Bilim adamlarının yaptığı son açıklama aslında köyün altındaki 700 milyon ton özellikle kömür madeninin ile ilgisi yok. Bu son savaşın gölgesinde iklim sorunu var deniyor. Enerji sorunu falan var deniyor da enerji sorunuyla uzaktan yakından hiç bilgisi yok. Yani özellikle Enerji Kurumu RWE'nin özellikle en yüksek daha büyük kar edinme hırsı var bölgede. Bilimsel olarak kömürün çok fazla bir değeri yok orada çıkarılmamasının. Ancak bildiğiniz gibi seçimler öncesinde Yeşiller Partisi'nin bütün temsilcileri de yani. Hani Almanya hep çevre, doğa, iklimi seven bir ülke gibi görünüyor ve mümkünse kömür kullanmayalım, nükleer enerji kullanmayalım diye bilinen bir ülke. Şimdi neden orada özellikle kömür çıkarılmaya devam ediliyor ve Lützerath sadece bir köy ama herhalde daha geniş bir sahayı kapsıyor. Kesinlikle böyle. Şimdi 700 milyon ton dedim ya, büyük bir ekonomik kaynak yani. Aslında büyük bir enerji tekeli için büyük bir ekonomik kaynak. 700 milyon ton. Bu 700 milyon ton kömürün bölgede 300 milyon tonunu çıkarmak istiyorlar. Evet. 300 milyon tonu çıkarılmasını tabii anlamda yani özellikle 2015 Paris Sözleşmesi'nin altına imza atan ve 2019 senesinde Federal Parlamento'nun imzaladığı bir karar var yani. Yani iklim adaletinde 1,5% bu yer kürenin ısınması politikasına sadık kalacağını söylemişti ve bunun için imza attı Federal Parlamento. Dolayısıyla aslında aktivistlerin en büyük özellikle bu konudaki argümanları yani Federal Parlamento imzaladığı uluslararası sözleşmenin altındaki imzasına kendisi ihanet ediyor diyor aktivistler yani. Bu böyle olmaz. Bundan dolayı bölgede yoğun bir mücadele var. Çıkarılmasın, işletilmesin ve doğa kirletilmesin. Evet, zaten kömürü çıkarırken de bir doğayı yapıyorlar. Doğa katliamı yapılıyor bir taraftan. Ağaçlar, bölgedeki bütün doğal güzellikler hepsi yok edilecek değil mi? Kesinlikle böyle. Sadece şimdi de değil. Yani çevrede doğa ve çevre katliamı falan değil. Ben ona doğa ve çevre katliamı demiştim. Doğanın ve çevrenin katledilmesi meşru değildir. Yani eyalet ve federal hükümetin özellikle bu kararı meşrulaştırması da ahlaki değil her şeyden önce. Yani politik anlamda falan büyük bir skandal. Çünkü yani sorumlu olan
North Rhine-Westfalen'deki Yeşiller ve özellikle FDP hükümeti, CDU hükümeti, özellikle Yeşiller seçimler öncesi vaat etmişti yani. Yeşiller Partisi'nin kadroları, seçim kadroları, yani bölgedeki özellikle öncü kadroları bölgede defalarca bölgeye geldiler yani. Evet. Ve bölgenin mutlaka kalacağına ilişkin sözler verdiler. Bunun üzerine seçim propagandaları yaptılar, seçim çalışmaları yaptılar. Fakat seçimlerden kısa bir süre sonra savaşın gölgesi altında bugün bölgedeki madenin çıkarılması konusunda imza attılar yani. Dolayısıyla burada bir seçim hilesi ve seçim dalaveresi var. Yani Yeşiller o kararı iptal etmek için hiçbir şey yapmadı. Hiçbir şey yapmadı ve Enerji Kurumu ENV ile anlaşarak bölgenin talan edilmesi, yok edilmesine imza attı. RWE şimdi özel bir şirket mi, bir kamu şirketi mi? Özel şirket. Özellikle tamamen, evet. Biz özellikle Enerji Kurumu RWE'nin ve diğer enerji kurumlarının devletleştirilmesinden yanayız. Yani. Kamulaştırılmasından yanayız. Yani, ve bunun bölgede mücadelesini veriyoruz. Aktivistlerin ortak toplumsal talepleri de bu yani. Enerji özellikle olgusu bir kamu görevi olması gerekiyor. Bütün diğer toplumsal hizmetler gibi. Bunun özel ellerde yani enerji tekellerine yüksek kar marjinallerinin kaynağı olması doğru değil. Mücadelenin esas sebebi nedeni bu. Sen günlerdir orada eylemlerdesin. Barikatlar kuruluyor, polis geliyor, insanları dağıtıyor. Bir taraftan da iş makineleri geliyor bölgeye. Önce bu eylemlere kimler katılıyor? Bize onu anlatabilir misin? Hangi yaş gruplarından insanlar katılıyor? Evet. Köylüler ne diyor? Biz bölgede şunu söyleyebilirim. Demokratik kamuoyunda birçok çevre bilmiyor. Bizim herkesten özür dileyerek söylüyorum. Duyarlı olan senin gibi onur abidemiz olan arkadaşlarımıza, yoldaşlarımıza sözümüz yok. Yani sen o konuda falan seni övmek için demiyorum. Demokratik kamuoyu çok yakından biliyor. Evet. Sen toplumsal sorunlara çok farklı bir gözlükle bakabilen, geniş bir gözlükle bakabilen bir özelliğin var. Yazıların da bu konuda herkese ilham veriyor. Ben de en iyi takip edenlerden bir tanesi de benim. Teşekkürler. Şöyle bir durum var. Lützerath'ta biz son 2,5 yılda yani herkese de örnek olabilecek bir ortak mücadele ve örgütlenme kültürü yarattık burada. Yani burada şeyler var. Antifaşistler var bölgede. Bölgede özellikle ulusal harekete, Kürt hareketine yakın bir platform var. Bölgede 4-5 tane köy adına farklı inisiyatif ve gruplar var. Çevreci örgütleri. Çevreci örgütler var, evet. Platformlar var yani. Bir de bilim adamları ekipleri var. Ayrıca bilimsel çalışma yapan tek insanlar var. 2-3 tane profesör var. 2-3 tane sağlık özellikle uzmanı var. Hepsinin kendi alanında uzmanlıkları, etkinlikleri var. Ama hepsinin de yani oradaki toplumsal sürece kattıkları, oradaki mücadele örgütlenmeye kattıkları değerler var. Biz ortak o köylerde yaşayanlar şimdi yani köyün bir kısmını şirket satın almış okuduklarımıza göre. Komple hepsini satın aldı. Komple bütün köylüler gittiler mi? Şimdi orada değiller mi? Evet. Gittiler. En son kalan çiftçi vardı orada. Eckhard Heukamp. Eckhard Heukamp'la bizim orada en büyük sembolümüz Eckhard Heukamp ve onun 350 yıllık büyük çiftliğiydi. Çiftliği 20 dönümlük arazi üzerine kurulmuştu. Son çiftlik yani 3 gün önce, 4 gün önce bölgeyi terk etmek zorunda kaldı sonuçta. Son çiftçide. Dolayısıyla bölge şu anda Enerji Kurumu RWE'nin mülkü. Ama çıkan bir zorunluluktan dolayı mı köylüler sattı? Hani bir yasal düzenleme yapıldı. Tabii. Devlet onlara kamu hizmeti yani kamu mülkiyeti, kamu yararı gözetilerek kamulaştırma yapıldı sonuçta. O kamulaştırma aldıkları paralar da komik paralar yani. Sonuçta şu andaki etkinliklere katılanların önemli bir kısmı eski oturanlar var bölgede. Her gün kan alıyorlar. Bugün 4-5 tanesiyle sohbet ettim. Alıyorlardı resmen bugün yani. Biliyor musun? Bu son artık yani çekilecek gibi değil. Büyük acılar yaşıyorlar. RWE'nin 100 yıllık, 150 yıllık evlere verdikleri küçük paralarla şu anda mevcut kiralarını bile ödeyemeyecek durumdalar yani. Dolayısıyla büyük bir toplumsal da sefalet yaşanıyor bölgede. Sefaletin sebebi de yüksek o kar oranı için bölgeyi kazımak ve talan etmek isteyen enerji kurumu sonuçta. Eylemlere binlerce insan katılıyor. Geçen cumartesi günü bir eylem olmuştu. Değişik şehirler yani ülke genelinde de bir çevre hareketinin sembolü haline geldi değil mi? Kesinlikle öyle. Şimdi geçen pazar günü ben de oradaydım.
federal parlamentodan bizim bir milletvekili arkadaşımız da parlamenter gözlemci olarak oradaydı. Gökayak Bulut. Sol Parti milletvekiliydi Mannheim'den. O da bölgede gözlemciydi. Biz o parlamenter gözlemci olarak bölgede bulunduk. 7.000'e yakın insan vardı bölgede. Yani bir insan seli vardı. Tabii yani yıkımdan dolayı insanların öfkesi hali çok büyük. Haklı bir öfkeleri var. Haklı öfkelerin demokratik yani işte bir tarzda demokratik bir biçimde örgütlenebilme zorunluluğu var. Ancak tabii sabrın da bir sonu var yani. Bugün mesela polisin özellikle eylemcilere, çevreci aktivistlere karşı tavrı hiç hoş değildi. Şiddet çok yoğundu. Yani orada bir meşru savunma örgütlenmesi kurmuşlar şu anda aktivistler. Aşağı yukarı barikatlar var değil mi şu anda orada? Hani evet. girişler olmasın diye. İş makineleri var mı? Şu anda İş bölgede. makineleri çok yoğun şekilde çalışıyor. Durmadan bölgeyi kazıyorlar. Yalnız aktivistlerin bugün 8 tane özellikle vardı. Barikatını parçaladılar. Kurulan barikatları. Fakat bölgede aşağı yukarı 40-50'ye yakın barikat da var. Komple yani köyün girişine baştan sona barikat ördüler. Son 4 günden bu yana yoğun bir barikat var. Ayrıca 400'e yakın falan da işte aktivist var bölgede. Yani orada yatıp kalan, orada yaşayan 400'ün üzerinde de aktivist var. Evet, evet. Bu ama Almanya'da evet. Efendim, buyurun. Evet, buyur. Şimdi sadece şeyde değil yani bunlar Almanya'nın hemen hemen her yerinden. Hatta bugün mesela uluslararası basından da bayağı insan vardı. İsveç basından vardı, Fransız basından, İngiliz basından. Hatta Amerikalı iki gazeteci vardı. Hollanda, Belçika ve diğer Avrupa'nın bütün ülkelerinden basın mensupları vardı. Tabii Alman basının ilgisi çok daha yoğundu elbette. Evet. Ama bu eylemler hani yeni başlamadı, uzun süreden beri var. Almanya'da, Hombach'ta daha önce ormanında böyle bir mücadele sürdü. Yani gençlik başta olmak üzere değişik kesimlerde Almanya'da çevreye ve doğaya karşı duyarlılığın çok yüksek olduğunu biliyoruz. Yeşiller Partisi de bu son seçimlerde özellikle küresel ısınmaya karşı her cuma günleri yapılan eylemlere deki gençler de desteğini aldı ve Yeşiller bundan dolayı bir yükseliş içerisine girdi. Şimdi bu insanlar ne düşünüyor? Yani eyleme katılan insanlar böyle destek verdikleri Yeşiller Partisi hakkında şu anda ne düşünüyorlar? Valla çok yani kelimenin en öz ifadesiyle falan ihanete uğratıyorlar bugün. Onun çok yoğun çalışmaları var, tartışmaları da var aynı zamanda. Yani Yeşiller özellikle bu gençliği kaybetti diyebilirim büyük kısmı. Yeşillere karşı çok büyük bir öfke var. Yeşillerin özellikle bu yani 20-25 yaş arası insanlardan oy alması bundan sonra pek mümkün gözükmüyor. Dolayısıyla da bu konuda falan pragmatik politika yapıyorlar. Hatta bugün Yeşillerden bir milletvekili vardı bölgede. Ben laf atarak söyledim. Sen ne yapıyorsun burada dedim. Evet. Yani hem suçlu hem güçlü yani bölgede olmanız bir kereden dolayı da utanmanız lazım. Böyle karşılıklı şekilde bir diyalogumuz da oldu bugün. Gençliğin öfkesi çok büyük. Yani cuma eylemlerine bunlar yani verdiler, destek de verdiler. Hatta onu sahiplendiler. Hatta onu tek elinde gören bir eğilimleri vardı. Sonra çevirdiler bunları bir kısmını tabii, işte. Tabii. Evet. Ama gençlik bunların gerçek yüzünü falan gördü. Ben bugün çok az dediğim gibi yani kapitalizmin yeşili olmaz kardeşim. İnsanlık kapitalizm olmaz işte görüyorsunuz. Yani. Yakılan, yıkılan, tarumar edilen şu köyde dünyaya falan bir baktığımızda şu köydeki genel durum bile gösteriyor yani. Öyle kapitalizm, insancılık olmaz. Onu ne kadar kişi görüyor? Yani bu doğa katliamı, işte enerji tekeli bir özel şirket, devlet de bu özel şirketin kar etmesi için sürekli bütün gücünü seferber etmiş, kömürü çıkarması için. Kapitalizmle bağlantısını ortaya koyan insan sayısı ne kadar orada bu eylemlere katılanlarda? Vallahi eylemlere katılanların hemen hemen hepsi mesela dün evvelki gün atılan sloganlarla bugün polise karşı atılan sloganlarda bu vardı. Anti kapitalizm yani anti kapitalist gerçekten duruş çok berrak, çok açık, net şekilde eylemlere damgasını vuruyor diyebilirim. Yüzlerce insan var ama tabii farklı platformlardan insanlar var. Fakat anti kapitalist duruş hepsinin ortak yanı diyebilirim. Çok güzel. Peki bundan sonra bu eylemler nasıl devam edecek? Şimdi bir var mı? Bir rota var mı o konuda? Yani tekel mutlaka çıkarmaya başlayacak mı kömür üretimine? Şimdi bugün tabii Alman basını çıkan yazılara özellikle yani Federal'in İçişleri Bakanı'nın yaptığı açıklamalar tiksindirici, mide bulandırıcıydı. Dün bir Almanya radyosuna özellikle NRV İçişleri Bakanı yani yaşadığımız eyaletin İçişleri Bakanı Royl'ün verdiği açıklama mide bulandırıcıydı.
çevreci aktivistlerin Nazilerden daha tehlikeli olduğunu söylemişti. Bu kabul edilebilir bir olay değil yani. O zaman dedim ki yani bizim bölgede milletvekillerimiz de var yani. Milletvekillerimiz de çevreci aktivistlerle birlikteyiz biz. Biz Nazi Evet. miyiz kardeşim o zaman? Neden Böyle bu kadar senaryo agresifler? takmasın. Yani çok agresif o zaman. Hükümet Çok, ve çok. güvenlik güçleri çevrecilere, özellikle bu kendisini değişik yerlere yapıştıran çevreci, isyancı çevreciler diye Evet, çevirilir evet. bunu. Böyle bir tahammülsüzlük mü var? Hani doğa, çevreyi herkes koruma, herkes karbondioksit oranı düşsün, %1,5 hedefine ulaşılsın, güzel bir dünyada yaşayalım diyorlardı. Ne oldu? Şimdi şöyle yani şimdi enerji tekelleri adına ben politika yapıyor diyebilirim yani. Yani onlar adına falan yapılan politika var. Çünkü şimdi Almanca söylendiği gibi sen bana nasılsan ben de sana öyleyim. Yani Evet. bunların özellikle tekellerden aldıkları tırnak içinde büyük bağışlar var. Yani milyonlarca bağış alıyorlar bu tekellerden yani. Enerji kurumu bu. RB'den de alıyor mu? Yani şu anda eyalet Tabii, hükümetinde Hristiyan tabii. Demokratlar, CDU ile Yeşiller var. Bunlar bu kömürü çıkaracak olan şirketlerden bağış mı alıyor? Hem bağış alıyor hem de şirketin önemli kurumlarında görevli olanlar da var bunların. Önemli Evet. görevlerde bulunanlar var maalesef yani. Şimdi yani enerji tekelinin sen bulunduğu kurumların önemli kademelerinde görevli olacaksın. Onlar adına eyalet hükümetinde yani politika yapacaksın. Sonra da yani çevreden yana olduğunu söyleyeceksin. Çevreci olduğunu söyleyeceksin. Doğa felaketine karşı olacaksın. Doğadan yana olduğunu söyleyeceksin. Bu kabul edilebilir bir davranış değil tabii. Ahlaki değil, tutarsızlık yani. Evet. Mücadele nasıl devam edecek diye sormuştum bundan sonra. Elbet şimdi özellikle bugünkü tabii eylemler şunu gösterdi. Yani polisin çok yoğun şiddetli saldırılara devam edecek. Bugün çok acımasızdı gerçekten. Bir iki sefer Başka ben de düştüm. eyaletlerden getirilenler polis de var. Sadece bu Elbet eyaletten elbet değil. yani Evet. çok yoğun bir polis ordusu vardı diyebilirim. Hı hı. Şimdi biz şunu söyledik yani Hambi dediniz de çok önemliydi aslında Hambi. Hambaka Force çok önemliydi. Evet. 2018'de ben de buradaki Manbaka dedikleri efendim işte bölgede ben de oradaydım o zaman. Uyarı Bir nöbetleri. gazeteci. Evet. 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 O nöbet yerinde ben de vardım o gün. Yani şimdi biz tabii Türkiye'li olduğumuz için bizim kafamızdan yani baktıkları zaman seni görüyor yani yabancı kökenli olduğunu fark ediyor. Bizi ağır şekilde yani milliyetimizden dolayı da özellikle yani rengimizden dolayı da aşağılayarak sen ne yapıyorsun burada demişlerdi. Hiç unutmam. Aynı günde bir gazeteci ağaçtan düşerek öldü orada. Öyle Dolayısıyla bir biz ayrımcılığı gördünüz yani. Hani tabii bugün de gördüm bunu. Alman gençlerinin protesto etmesi anlaşılır da bir göçmen Türkiye'linin gelip bunlar içerisinde bunu gerçekten söylediler mi? Elbette ben onu şeyde de gördüm mesela. Düsseldorf'ta gördüm aynı şekilde polisten gördüm. Sonra milletvekili olduktan sonra Düsseldorf'ta aynı efendim simayı bir daha gördüm. Sen de onur, namus, haysiyet varsa bir daha bağır dedim. Bağırabilirim. Karşında milletvekili var yani. Şu anda kitlenin içinde kayboldu gitti. Yani bunu Evet. söyleyemedi. Bunları yaşıyoruz. Biz de yaşıyoruz maalesef. Evet. Eylemlerin devam edeceği anlaşılıyor. Cumartesi günü Kesinlikle. 14'ünde büyük bir eylem olacak yine. Ülke çapında mı çağrı yapıldı? Evet, ülke çapında genel bir çağrı yapıldı. Bu geçtiğimiz pazar günü 7.000 civarında katılım vardı eyleme. Ama ayın 14'ünde çok yoğun bir katılım olacağı kesin. Olacağı kesin. 10 binlerce insanın bölgeye geleceği kesin de fakat dünden itibaren yani daha doğrusu bugün sabahtan itibaren bölgenin çevresine büyük barikatlar kurdular. Hem RWE kurumunun, enerji kurumunun kendi güvenlik kadroları hem de polis bölgeye girişi çıkışı şu an yasaklamış durumda. Yani ben sadece bugün uluslararası basın kartımla bölgeye gelebilirim. Yani Evet. bundan sonra bölgeden çıkış var ama bölgeye giriş yok. Dolayısıyla bölge bir abluka altına almış durumda. Şimdi şöyle bir tehlike var. Evet. 400'ün üzerindeki aktivist, bölgedeki çevreci aktivist şu anda izole edilip efendim basın da şayet bölgeye alınmazsa izole edip bölgeyi bitirmek istiyorlar yani. Öyle bir durum var. Şiddetle yani zorla bölgeden Zorla. çıkarmalarını Elbet. 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 çıkaracaklar. Öyle bir durum gösteriyor ama mücadele devam edecek yani her koşulda yani son nefesimize kadar dedik biz mücadeleye devam. Yani Evet. Bu mücadele eylemlere peki Türkiye'li gençlerin katılımı var mı? Yani görebiliyor musun? Türkiye'liler ilgi gösteriyor mu? şimdi İlgi yani ben göstermeyenler çoksa ne diyelim onlara? Ne sevgili çağrımı olsun? Yücel sevgili Yücel sen aslında iyi biliyorsun bu konuda bir şey söylemek pek doğru değil yani şimdi bugün bana özel sayfadan bana yazanlar var ya abi işte ne işin var burada yani
bu enerjiyi falan buralarda falan harcamaya değer mi falan diyorlar. Anlayamıyorlar yani. Ben dedim yani diyoruz ki daha doğrusu yani şimdi iklim değişikliklerine karşı mücadele, yani iklim adaleti için mücadele, sosyal adalet mücadelesinden, emperyalizme, kapitalizme karşı barış mücadelesinden ayrı düşünülemez yani. Bunu Evet. kavrayamıyor bazen. Türkiye solunun bütün kesimleri için, küçük bir elit kesimin dışında onlarla ben onur duyuyorum. Senin temsil ettiğin özellikle bu çevre biraz o konuda ayrıcalıklı yani. Ve tek bir çevre yani öyle gözüküyor. Evet. Çünkü senin yazılarından da birçok Yani insan öğreniyor, görüyor. ilgisiz. Türkiye'li kurumlar, kişiler, Türkiye Hiç kökenli duyarlı görmüyor. göçmenlerin Almanya'daki çevre hareketine ilgisiz olduğunu söyleyebiliriz o zaman. Senin Kesinlikle söylediklerin. öyle söyleyebilir. Kesinlikle. Hatta yani ona böyle boyun kıvıran yani sen yani bu işte iş mi falan diyenler var yani. Hı Çok hı. söylüyor. Onu sık sık duyuyoruz yani. Olsun yani biz de yani Ne kabul yapmak lazım edilmeyelim. peki? Onu ne yapmak lazım? Yani sonuçta Ya Almanya'da şimdi yaşıyoruz. Senin dediğin gibi Almanya'da kalacağız. Almanya'da yaşamaya devam edeceğiz. Çocuklarımız, torunlarımız Almanya hani yaşadığımız ülke. Bu yaşadığımız ülkede sadece çalışmıyoruz, aynı zamanda yaşıyoruz. Doğası, çevresi, havası, suyu hepsi bizi ilgilendirmiyor mu? Bir elbette kısım. ya Evet. elbette şimdi mesela Erve 100 metre kazıyor. 100 metre falan derinlikte kazıyor. 100 metre derinlik su sorununu gündeme getiriyor. Sonra Evet. yaydığı yani pislikle yaydığı efendim gazlarla insan sağlığına çok büyük zararlar veriyor yani. Şimdi son mesela önemli ciddi iki kurumun açtığı davalar var Enerve'ye karşı şu anda. Bölgedeki bu enerji kurumuna karşı davalar. Yani son Evet. özellikle 30 yılda 3000'e yakın insanın öldüğü söyleniyor. Özellikle bunun yaydığı efendim bu gazlardan dolayı. Sonra sadece Türkiye'li değil Perulu uluslararası internasyonel delegeler geliyor bölgeye. Biz şu ana Evet. kadar sayısız defalar Kongo'dan, Peru'dan, Kolombiya'dan, Brezilya'dan, ondan sonra işte Orta Amerika ülkelerinden, hatta Amerika'dan, Fransa'dan, İngiltere'den, Hollanda'dan zaten komşu ülkeden çok sık zaten delegeler görüyoruz da fakat bu Orta Amerika ve Latin Amerika'dan sık sık internasyonel delegeler bölgeye geliyor. Evet. Ama bunların içinde tabii demin söylemeye çalıştığım gibi Türkiye'den kimseyi göremiyor. Türkiye'li delegelerin, Türkiye'li daha doğrusu insanların bu konuda çok fazla duyarlılıkları yok O maalesef. zaman Türkiye'deki çevre hareketinin bundan çok fazla bilgi sahibi olmadığını söyleyebiliriz. O gelen Kesinlikle öyle. Kesinlikle. delegasyonlar ne diyor peki? Hani kendi tecrübelerinde neler anlatıyorlar? Ya şimdi onlar şunu söylüyor. Yani kapitalizme karşı mücadele, sömürgeciliğe karşı mücadele hali düşünülemez. İklim adaleti mücadelesi. Yani bunu kavrayamadığınız zaman buradaki verdiğiniz mücadelenin hiçbir kıymeti harbiyesi yok diyorlar bize. Doğru Evet. söylüyorlar yani. Internasyonel delegelerin içerik olacak konuşmalarında hep bunu fark ettik biz. Şimdi o TOKA'dan yani gelen özellikle mesela konuşmacılar vardı. Brezilya'dan gelenler vardı. Amazonlarda ne oluyor ne bitiyor. Siz bunu Evet. bilmezseniz yani onun yer kürenin ısınması yani olgusunu gerçekten kavrayamazsak onun özellikle insan sağlığı, çevre ve dünyaya gerçekten yani dünyadaki etkilerini kavrayamazsak biz kapitalizmi anlamamışız demektir. Dolayısıyla emperyalizme ve sömürgeciliğe karşı mücadele ile iklim adaleti için verilen mücadele birbirinden ayrı düşünülemez. Lütfen bunu yapmayın dedi ve bu konuda bizim uluslararası boyutta, internasyonalist düzeyde geniş bir demokratik, sosyal ve siyasal kültür yaratma zorunluluğumuz var dediler. Onun ortak vurguları bunların bu. Dolayısıyla internasyonel mücadele gerekiyor yani. Evet. Emperyalizme karşı Yani mücadele zaten düşünülemez. küresel ısınmadaki gidişat, buzulların erimesi, dünyadaki felaketler, sel felaketleri dünyanın büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Belki Lützerath küçük bir köy, yani bunu ya bu büyük bir felakete yol açar mı diye yorumlayanlar var. Halbuki bu köyden çıkarılacak, yani bu köy bir sembol zaten. Bunun Evet, evet. olduğu bütün her tarafta aynı mantıkla hareket edilirse o zaman gerçekten dünya yaşanmaz hale geldi zaten, gelmeye de devam edecek. Şimdi geçen mesela Pakistan'dan bir delege vardı. Küçük bir delege, 3 kişilik bir delegasyon vardı. Yani ülkenin %50'si sonra su altında şu an. Bildiğiniz gibi aşağı yukarı 2000'e yakın insan hayatını kaybetmiş durumda. Bildiğiniz gibi Birleşmiş Milletler efendim göç özellikle yani mülteciler komiserliğinin yaptığı açıklama var. Yani zorunlu önleme tedbirler alınmazsa 2050 senesine kadar 1 milyar insanın yani bu felaketlerden dolayı ülkenin terk etmek zorunda kalacağına ilişkin çok somut, çok açık, çok net bilgileri var yani. Şimdi bunu görmemezlikten gelmek mümkün değil ki. Avrupa bugün 5 milyon göçmene bakamıyor. Yarın 100 milyon, 150 milyon, 250 milyon, 300 milyon göçmene nasıl
bakacak? Yani nasıl kapılarını açacak yani? Öyle bir toplumsal felakette herkesi bekliyor. Herkes bunun bilincinde olmak zorunda. O Yani zaman ortak doğaya ve çevreye sahip çıkacak şekilde bilinçlenmek, olan eylemlere sadece seyirci kalmak değil, en azından duyurmak, aktif destek olarak olmak, katılmak, aktif olarak aktif olarak katılmak katılmak gerekiyor. gerekiyor. Aktif olarak katılma zorunluluğumuz da sorumluluğumuz var yani. Bu sorumluluğu ve zorunluluğun üstesinden geçilemez bence. Yani yürüttüğümüz demokratik, sosyal, siyasal ve politik mücadelenin çok önemli bir parçası. Ondan ayrı düşünmek doğru değil. Yani. Bilimsel değil, aklı değil, mantıklı değil yani. Peki, sana çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yayınımıza Çok sağ olasın. katıldığın ve Lützerath'ta Almanya'nın gündeminde olan köy konusunda bize bilgiler verdin. Mücadelende başarılar diliyoruz sana. Ben bu çok özel yayından dolayı sana özellikle çok teşekkür ediyorum. Yani televizyonunuza çok teşekkür ediyorum. Çok özel bir konu bu çünkü. Çok anlamlı, çok kıymetli, çok değerli, özel bir sorun gerçekten. Çok Teşekkür teşekkürler. ediyorum. Ben Çok teşekkür ederim. İyi teşekkürler. akşamlar diliyorum. Evet sayın seyirciler, Zeki Gökhan'la Lützerath'taki maden çıkarma konusunda Erbiye Tekeli'nin almış olduğu karar, polisin onlara yardımcı olması ve ardından başlayan büyük protesto gösterileri ve tabii ki dünyanın içinde bulunduğu çevre sorunlarını konuştuk. Dünyanın gidişatı doğa bakımından, çevre bakımından iyi değil. Bunu herkes zaten her yıl yaşayarak görüyor. Buna karşı mücadele etmek, doğayı korumak, çevre hareketini güçlendirmek ve özellikle tabii ki bu konuyu suistimal eden, kapitalizmle bağlantısını kesen partileri de teşhir etmek gerekiyor. Ancak iyi ve güzel bir dünya bu şekilde kurulur diyelim. Yayınımızda görüşmek